Haber Odası'nın sonuna geldik. Haber Odası'nın sonunda uzun metraj bölümünde burada Zambiya'dan gelen bir misafiri ağırladık. İsmi Lulu. Erciyes Üniversitesi'ni bitirmiş. Şu anda şehir hastanesinde de staj yapıyor. Zambiyalı Lulu, Kayseri'ye geliş hikayesini, Kayseri'yi, hayallerini, hedeflerini anlattı. Sevgili hocamız Murat Gençer de tercümanlık yaptı bize. Ona da teşekkür ediyoruz. İşte Zambiya'dan Kayseri'ye uzanan hikayeyle Haber Odası'nı noktalıyoruz. Bir başka Haber Odası'na buluşmak üzere. Hoşça kalın. Efendim Haber Odası'nda Zambiya'dan gelen bir konuğumuz var. Onu konuk edeceğiz. Afrika'dan. Sevgili Murat Gençer hocamız da bizim tercümanlığımızı yapacak. Değerli öğretmenimiz. Murat hocam hoş geldin. Hoş bulduk Murat Bey. Lulu, hoş geldin diyelim. Lulu Tandı Piri. Hoş geldin Lulu. Hoş buldum, teşekkürler. Lulu biraz Türkçe biliyor musun? Biliyorum. Biliyorsun. Az çok. Az çok. Yeah. Türkçenin yetmediği yerde değerli Murat hocam. Tabii ki. Okay, thank you. Tercüme yapar. Hocam sen nasılsın? İyisin? Yaz nasıl geçiyor? Hamdolsun iyiyiz. Koşturmayla geçiyor. Keyifli geçiyor. Yaz bizim sevdiğimiz mevsimlerden. Ama keyifli. Yakında eğitim sezonunda başlıyor. Yoğun bir tempoda gideceksiniz. İnşallah bir an önce. Şimdi Zambiyalı, ben biraz Zambiya hakkında bilgi vereyim, kendisine soracağız da. Şimdi Afrika kıtasının güney bölümünde denize kıyısı olmayan bir ülkeymiş Zambiya. Uzun yıllar İngiltere'nin sömürgesi olmuş, daha sonra bir bağımsızlık harekatı olmuş. Kenneth Kaunda liderliğinde 1964'te Zambiya bağımsızlığını kazanmış. Baktığımız zaman Zambiya Afrika'da birçok ülkede örnek olmuş. Angola, Kongo, Tanzanya, Malawi, Mozambik, Zimbabwe, Namibya ve Botswana ile sınırı bulunan bir ülke ve Sahra-Altı Afrika'nın gelişen önemli ülkeleri arasında yer alıyor. Dünyanın bakır rezervine sahip en önemli ülkelerinden biriymiş Zambiya. Onu da belirtelim. Tabii Zambiya uzun yıllar İngiltere'nin sömürgesi olduğu için bir İngilizce etkisi var. Yerel dillerin yanında genellikle günlük hayatta İngilizce konuşuyorlar Zambiyalılar. Şimdi ilkokul eğitimi 7 yılmış Zambiya'da, orta öğretim 2 ve 3 yıllık dönemler halinde 5 yıl olarak uygulanıyormuş. Öğrenciler genelde 9. sınıf sonrasında çalışmaya başlıyormuş. Maddi durum el veren ve akademik başarı gösteren öğrenciler 12. sınıfı tamamlayarak yüksek öğretime devam ediyorlarmış. Biraz böyle Zambiya'yı tanıdık. Lulu'yu tanıyalım. Lulu sen kimsin? Bize biraz kendini bahset. Lulu, can you introduce yourself shortly? Of course. My name is Lulu Tandiwe-Piri. I'm 24 years old. I am Zambian. I am an engineer. I just graduated from Erciyes University in the Faculty of Biomedical Engineering and Computer Engineering. Yeah. Ben Lulu, 24 yaşındayım. Mühendisim, yakın zamanda mezun oldum. Hem biyomedikal mühendisliği hem de bilgisayar mühendisliği bölümlerinden mezunum. Erciyes Üniversitesi. Erciyes Üniversitesi. Okuyor. Peki şimdi Zambiya'dan Kayseri'ye uzanan serüven nasıl başladı? Yani kaç yıldır Kayseri'de? Kayseri'yi nasıl buldu? Nasıl geldi buraya? Ta Zambiya'dan. Your journey that you come from Zambia to Kayseri, and how did you decide to come? And what can you say about your first impression about Kayseri? That's actually a very good question because that's where my journey in Turkey starts. I have an uncle who studied in Korea and he's always reading the newspapers. And he looked up the country of Turkey and he said, I would like for you to study in this country. So I was in a boarding school for my high school and I studied really hard. I was among one of the toppest students in my country and I was awarded the scholarship of Turkey. And that is how I came to Kayseri. Okay. Kore'de eğitim gören bir amcam vardı. Gazeteleri, medyayı takip ediyordu. Türkiye'de eğitim almamı tavsiye etti. Ben de Zambiya'da, kendi ülkemde başarılı öğrencilerden birisiydim ve Türkiye'ye bir burs kazandım ve Türkiye'ye gelme hikayem bu şekilde gerçekleşti. Kayseri'ye ilk geldiğinde neler hissetmiş? Yani Kayseri hakkında ilk fikirleri ne olmuş? So your first impression about Kayseri when you first come here? You see, I was mentally ready to leave my country and I was physically ready to leave my country for Turkey and Kayseri. So for the first 1 month, I was just excited. I was so excited to be in a foreign country. I was excited to be in Kayseri. But after the excitement passed away, I started to feel a little bit weird because I could now feel the shock culture. But all in all, it was a good experience.
Buraya hem zihinsel olarak hem de fiziksel olarak gelme yönünde hazırdım kendi ülkemi terk edip. Buraya ilk geldiğimde çok heyecanlıydım. Fakat sonrasında heyecan geçtikten sonra da kültür şokunu yaşadım. Şu anda da burada olmaktan mutluyum. Kültür şoku derken mesela nedir onlar? Neler böyle ki acayip gelmiş kendisi ya da değişik gelmiş? So what can you say about this culture shock? What kind of weird things did you come across here in Kayseri that's different in your country? Okay, think of it this way. Turkey is a different planet and Zambia is on a different planet. So the food was a different shock culture. You know, the Turkish people have so many different foods which are filled with so much protein, so much meat and stuff like that. And that just confused me. The diet was very confusing. Also the people could easily just come and talk to me and they were so friendly. Even though in Zambia we are friendly people, that kind of friendliness was a little bit overwhelming. And yeah, just the language also was a lot of a shock culture. Evet, ilk geldiğimde şöyle düşünün, Türkiye başka bir gezegen, Zambiya başka bir gezegen ve burada yaşadığım en ilginç şeylerden birisi tabii ki yeme içme kültürüyle ilgili. Çünkü Kayseri'de et ağırlıklı, protein ağırlıklı ve karbonhidrat ağırlıklı besleniyor insanlar. Bunun dışında tabii ki beni çok şaşırtan şey insanların gelip benimle rahat bir şekilde konuşması oldu. Kendi ülkemde de insanlar dost canlısıdır ama burası tabii biraz daha fazlasıyla dost canlısıydı. Bu beni çok şaşırtmıştı. Onun dışında tabii ki en çok beni şaşırtan şeylerin başında karşılıklı konuşmayla ilgili, dille ilgili karşılaştığım durumlar oldu. Zambiya'dan mı arıyorlar hocam? Tamam, o da sen ses al. Peki şeyi soralım o zaman yani buranın kahvaltı kültürü, yemek kültürü nasıl? Daha sonra Türk yemeklerine alışabildi mi? So what can you say about this breakfast culture? Because in Turkey we like the breakfast session. Of course. And did you get used to this Turkish food? Yeah, I did get used to it. I'm not very picky with food and I don't have many allergies, so that was an advantage. The Turkish breakfast is full of olives, tomato, cheese, and so much. But in our country, of course, that is also available. But we love to have only one type of food. We eat and we are done. That's our breakfast. So it's a little bit different, but I love the Turkish food, especially Hatay food. It's my favorite. Okay. Tabii ki Türk yemeklerine göre kıyaslayınca Zambiya'da çok fazla çeşitlilik yok. Hani birkaç çeşitle biz kahvaltımızı yapıyoruz. Türk yemeklerine de alıştım. Özellikle de Hatay mutfağına bayılıyorum. Hatay mutfağını seviyor. Oo harika. Peki Kayseri biz genellikle mantı, pastırma, sucuk aradası o seviyorlar galiba. Okay, so when we come to the Kayseri cuisine, the Okay. mantı, pastırma and sucuki, what can you say about it? I'm in love with pastırma. I actually had it for breakfast yesterday. But my favorite is sucuk ekmek. Is it ekmek sucuk? Sucuk ekmek Yeah. from the Erciyes Mountain. I love that. I love that so much. Yeah. Okay, tabii ki mantıya ve pastırmaya bayılıyorum. Hatta dün kahvaltıda pastırma vardı. Ama en çok sevdiğim şey ne derseniz sucuk ekmeğe bayılıyorum. Özellikle de Erciyes Dağı'nda sucuk ekmek. Erciyes'ten. Oo. Erciyes'te sucuk ekmeğe bayılıyorum. Kayak yapmayı biliyor mu? Erciyes Dağı'nı nasıl buluyor? And do you know skiing? And what do you think about Mount Erciyes? Oh, come on. Erciyes Mountain is one of the most beautiful attractions in Kayseri. I feel like if we didn't have Erciyes Mountain, maybe we wouldn't have the Kayseri we have. I'm not good at skiing, but if the slope is not too high, I can ski very well. Okay. Yeah. Tabii ki Erciyes Dağı olmadan bir Kayseri'den bahsedemeyiz. Kayseri'yi tamamlayan en önemli unsurlardan birisi Erciyes Dağı. Çok iyi kayak yapamıyorum. Biraz dik olduğunda biraz zorlanıyorum ama eğim çok fazla değilse iyi kayak yaptığımı söyleyebilirim. Buradaki eğitim, üniversite eğitimi nasıl geçti? Nasıl buldu buradaki eğitim sistemini? Üniversite, Erciyes Üniversitesi. Yeah, how was your university education here and what do you think about Turkish university education system? Oh, that's a very good question again. My education system in Turkey was really hard, especially the first year. Because when we come to Turkey as new students, for 1 year, we learn Turkish. And we do not learn academic Turkish, we learn the normal general Turkish. And then we have to apply whatever Turkish we have in our academics. The difference was the high school in Zambia was less advanced.
when I came to this country, I noticed like high school students, the subjects they take in their last year are the subjects we take like roughly in the 10th year. So we're a little bit behind. So when I came, it was a shock culture. The professors spoke so fast and I had to do my best not to lose my scholarship. So, but I put in the work and in a way I succeeded. Okay, bu güzel bir soruydu. Tabii ki Türkiye'ye ilk geldiğimizde burada Türkçe eğitimi aldık. Yalnız aldığımız Türkçe eğitimi genel Türkçe ile ilgiliydi. Daha sonra akademik eğitime geçince bu biraz bizi zorladı. Çünkü burada profesörler birazcık hızlı konuşuyorlardı. Fakat bursumu kaybetmemek için elimden geleni yaptım ve başardım. Üniversiteyi bitirdi, diplomasını aldı. Şimdi ne yapıyor Kayseri'de? Bir günü nasıl geçiyor? Okay, you're graduated from the university, and how do you spend your one day here in Kayseri? Wow, I actually graduated on the 60th of this month, so I'm still new and I'm waiting to get my diploma. As you know, it takes a lot of time for them to prepare it. I'm not a person who usually likes to sit home and not do anything, so in my free time, I teach English at Moderdil, and I also work in international trade, and I'm also doing an internship in the hospital just to improve my skills. Okay. Yeah. Bu ayın 6'sında mezun oldum. Yakın zamanda mezun oldum ve diplomamın hazırlanmasını bekliyorum. Bazen bu hazırlanma süreci uzun sürebiliyor. Bu süre içerisinde de moda dil kursunda İngilizce dersleri veriyorum. Ve aynı zamanda kendi yeteneklerimi geliştirmek için de şehir hastanesinde staj yapıyorum. Çoğunlukla da evde vakit geçirmeyi seviyorum. Şimdi stajdan bahsetti. Burada nerede staj yapıyor? Hastane sanırım. Şehir hastanesi. Evet. Ne yapıyor orada şehir hastanesinde? Bir gün nasıl geçiyor? Biraz Kayseri Şehir Hastanesi'ni anlatsın. So, what do you do in the city hospital? How do you spend your one day in city hospital? It wasn't actually, how can I say it? It's not as complicated as people think. The first internship that I did was at Trabzon Hospital during the pandemic. I just wanted to improve my skills because as a biomedical engineer, it is so important that one improves their skills. At Şehir Hastanesi, there are a lot of machines. As you know, when it comes to technology, it's one of the best hospitals in Kayseri. So from there, we have a lot of patients who come with heart problems, genetic problems, and so many issues. My job is to make sure that the machines work well. I'm calibrating them and there's no problem whatsoever. Okay. Bu stajlardan benim yaptığım ikincisi, daha önce Trabzon Hastanesi'nde staj yapmıştım pandemi döneminde. Kayseri Şehir Hastanesi de donanım olarak çok zengin bir donanıma sahip ve burada da benim görevim biyomedikal mühendisi olarak makinelerin doğru çalışmasını sağlamak ve onların kalibrasyonu. Buraya da çok çeşitli hastalar geliyor, genetik sorunu olan, kalple ilgili hastalıkları olan ve bizler bunlara burada tedavilerinde yardımcı oluyoruz. Biraz Zambiya'dan bahsettin. Kendi ülkesinden hangi şehirde yaşıyor? Orada günlük yaşam nasıl? Zambiya nasıl bir yer? Biraz ondan dinleyelim. And let's talk about your country, Zambia. What can you say about Zambia? How do you spend a day in there? And what can you say about there? The first thing that comes to my mind when I mention my country is peace. After 1964, when we got independence from the English, we have experienced peace like no other. Zambia, the capital city of Zambia is Lusaka, but I live in Mufulira. That is where I was born and bred. Mufulira is a small town, it's quite small and it's friendly to people with families and friends, just like Kayseri. People there are very conserved. The daily life is almost like Kayseri, the same thing actually. Nothing is really that different. The only thing that is different is the weekends. I feel like in Turkey, the weekends are more slow and people want to relax. But in my country, the weekends, actually starting from Friday, that's when our energy is up and we just love our weekends. We love to have fun, go with families and friends. Zambia is a great country. I will encourage every person to go to Zambia. We also have Victoria Falls, which is one of the 7 world wonders. You have to come. Yeah, definitely. Okay. Öncelikle Zambiya denilince aklıma huzur geliyor. 1964'te İngilizlerden bağımsızlığımızı kazandıktan sonra tamamen huzur dolu bir ülke olduk. İlk aklıma gelen şey de huzurlu bir ülke olması. Yaşadığım şehir York City, Mufulira. Çok küçük bir şehir, başkente yakın bir şehir. Fakat Kayseri'den de çok da farklı bir şehir değil. Sakin, herkes kendi halinde
yaşantısı olan bir şehir. Tek fark ne derseniz hafta sonları derim. Çünkü insanlar Kayseri'de hafta sonlarını biraz sakin bir şekilde geçirmeyi seviyor. Fakat Zambiya'da, Mufilira'da hafta sonları enerjinin yükseldiği, herkes Cuma gününden enerjisi yükseliyor ve eğlenceli bir hafta sonu geçirdiklerini söyleyebilirim. Bu arada herkesi de Zambiya'ya davet etmek istiyor kendisi. Dünyanın en güzel harikalarından birisi olan, 7 harikadan birisi olan Victoria Şelaleleri Zambiya'da. Mutlaka gelin görün diyor. Harika. Türk şarkılarıyla arası nasıl? Söylüyor mu? Okay, when we come to Turkish music, what do you think about Turkish music, and do you sing Turkish music? Of course, I sing Turkish music. It was so important that I listened to a lot of Turkish songs when I was learning Turkish. And I just know so many Turkish songs, a lot of them. My favorite is, İrem, İlyas, Mustafa Ceceli, and Mabel Matiz, and Elfida. I love that song so much. Okay. Söyleyebilir mi onlardan birini? Can you sing? Right now. Elfida'yı söylesin. I don't really know the words, but another time, I promise. Bir başka zaman söz veriyorum, söyleyeceğim. Bu arada Türkçe şarkıları tabii ki Türkçe öğrenirken bol bol dinledik. İrem Derici, Mustafa Ceceli, Mabel Matiz. Bunları çok dinledim ama en sevdiğim şarkı Elfida. Elfida, güzel şarkılar Elfida. Peki burada Kayseri'ye geldiğinde en zorlandığı konular ne oldu mesela burada en zorlandığı durum? Okay, what was the hardest thing that you come across in Kayseri? The hardest thing was, I think, adapting to the culture and the people. Because when I first came, it's a new person. Everyone is always friendly to the new person. But after the excitement wears down, that's when you realize, reality has set in. I lived in a dormitory, and as you know, the Kaika dormitories, the government dormitories, they are quite filled with so many girls in one room. And not having privacy, because privacy is one of the most important things that I value as a person. Not having that, and also some girls were slightly mean, not that mean, but a little bit mean, so that was really hard for me. Okay, buraya ilk geldiğimde tabii ki en çok zorlandığım şey devlet yurtlarında çok fazla öğrenci kalıyor. Burada öğrenci yurdunda kalıyordum ve odalarda da bir sürü kızla birlikte kalıyorsun. Kendi özel kalmanla ilgili ya da özel yaşamınla ilgili bir şeyin olmuyor. Kendi özelin olmuyor. Bu da kişi için çok önemli bence. En çok zorlandığım şeylerin başında bu geldi. Bazı kızlar kıskançlıkla yapmış olabilir ama çok da fazla önemli değildi bu bizim için. Arkadaş grubu nasıl? Türk arkadaşları var mı? So what can you say about your friends group? I have the best friend group, I think, in Turkey. I have girls who love me, they support me, they are so kind, they are so sweet. I'm like family to them. I love those girls so much. Çok şanslıyım. Türkiye'deki en iyi arkadaş grubuna sahip olduğumu söyleyebilirim. Bütün kız arkadaşlarım beni çok seviyorlar, beni destekliyorlar. Çok iyi bir grubum var. Türk ve yabancı var mı? Onlarla aile gibiyiz. All of them are Turkish or some of them are foreign? Of course, I have a lot of foreign friends to just maintain that part, and Turkish friends. But of my best Turkish friends, it's Emel and Damla. They're amazing. Okay. Tabii ki yabancı ve Türk arkadaşlarım var ama en iyi arkadaşlarım kim derseniz Emel ve Damla derim. Harika kızlar. Peki şimdi burada çok komik anılar da yaşamış mı böyle? Çok gülünç, komik, başına gelen? And do you also have some funny memories? I do. Yes. I do. Anlasın. Okay, so I went to Trabzon to see my friends. I had very good friends in Trabzon. So I didn't know much Turkish that time. So when we were in a bus, they call it a dolmuş. It's a small bus. And I had to get on to the next station. So I'm sitting in that bus and I'm thinking, how do I tell the driver to stop? Because when you're in a dolmuş, you have to tell them, stop, I need to get down. So I couldn't remember exactly what my Turkish teacher had taught me. My Turkish teacher had said, inecek var. That's what you say when you're in a dolmuş. And I couldn't remember the word inecek. So I'm thinking, and I shout in the bus, I'm like, inek var, inek var. And everyone is like, inek, where is the cow? Because inek in Turkish means a cow. Yeah. So everyone is like, where is inek? And then one girl understands, she's like, she means inecek. Everyone in that bus laughed, and I was so embarrassed. But I love it.
Okay. Trabzon arkadaşlarımı görmeye gittim. O dönemde Türkçem de çok iyi değildi. Minibüsle giderken yolda bir yerde inmem gerekiyordu. Fakat ineceğim yere yaklaşınca minibüs şoförüne hani ineceğimi nasıl söyleyeceğim aklıma gelmedi. Orada inecek var kelimesi bir türlü aklıma gelmedi. Bizim Türkçe hocamız bunu bize öğretmişti ama o sırada kesinlikle aklıma gelmedi ve birdenbire inek var diye bağırdım. Ve herkes bakındı sağa sola nerede inek hani nerede falan diye. Allah'tan dolmuştaki kızlardan birisi inecek var demek istiyor dedi ve bütün minibüs gülmekten kırıldı. Kayseri'de böyle bir şey yaşadı mı? And Kayseri'de. did you have some memory like this in Kayseri? In Kayseri, no, not really. Because in Kayseri you have a bus, you have a tramway, it's quite easier. So Okay. no. Ya da başka bir komik anı da olabilir. Or some other funny memory? I think I do, but right now they can't really come to my mind, just like Okay. inecek couldn't come to my Okay. mind. Şu an aklıma gelmiyor. Mutlaka olmuştur fakat. Kayseri'nin nerelerini gezdi? Hangi bölgelerini seviyor? Genellikle bir günü nasıl geçiyor? Nerelere takılıyor genelde? Okay, and which parts of Kayseri did you have time to visit, and usually where do you hang out? Because I was a student for the longest period of my time in Turkey, Talas. Talas is a place known for students. So a lot of my friends, we passed time in Talas. I also went to Anayut, but my favorite part is Ildem. I love Ildem because of Mazakaland, and Mazakaland is like a Luna park. And I also love the animal park. It's so beautiful. When I feel stressed, I always go there and I feel better. Okay. Tabii ki Kayseri'de öğrencilik hayatım uzun geçtiği için Talas'ta vaktimin çoğu geçti. Talas'ı seviyorum. Fakat onun dışında İldem tarafını seviyorum. Ve orada da en çok Mazakaland'ı seviyorum. Çünkü tam bir Luna Park ve aynı zamanda hayvanat bahçesi de gidip huzur bulduğum yerlerden birisi. Peki burada sonra yaşantısı yani ülkesine geri mi dönecek, Türkiye'de mi kalacak? So what's your plan? Will you go back to your country or will you stay in Turkey after your graduation? I actually have a lot of plans because since I came in 2017 there, I haven't actually gone back to see my family and my friends. So I do have a plan to go back and see my family. But I would love to also work in Turkey and make a network here. After that, maybe I'd like to settle in Scandinavian countries. But for now, these are my plans. Okay. 2017'de Türkiye'ye geldiğimden beri ülkeme hiç gitme fırsatı bulmadım. O yüzden öncelikle ülkeme gitmeyi düşünüyorum. Onun dışında burada tabii ki kalıp burada çalışmayı da düşünüyorum. Burada hali hazırda oluşturduğum bir network var ve onu geliştirmek istiyorum. Diğer taraftan da İskandinav ülkelerinden birisine gidip orada yaşama planım da var. İskandinav. Danimarka, İsveç, Of course, Norveç, Denmark. Danimarka. Şimdi 5 yıldan beri Türkiye'de. Ailesi de 5 yıldır o zaman görüşmüyor. Ailesi buraya geliyor mu? And your family come here to visit you? No, they do not have the means to come. Yeah, so they couldn't come for 5 years. I couldn't meet my family, and the most important, I mean, everyone is important, but exactly my mom, because we have a very close friendship. Yeah. So I couldn't see her in 5 years, and that tore me apart. Ya tabii ki maalesef hani herkesin için ailesi önemlidir. Benim için de öyle. 5 yıldır onları görme fırsatım maalesef olmadı. Onlar da buraya gelmedi değil mi? Gelmediler. Ailesi ne yapıyor orada Zambiya'da? Meslekleri, kardeşleri, başka ülkelerde okuyan var mı? And what can you say about your family? What are they doing for a living? And do you have any sister or brother? And what are they doing? Okay, so I have a very big family, you know. My mom is an English teacher, and my dad is a retired teacher. I have 2 brothers. One is in high school, and my brother also just graduated from China as an engineer, and he went back home approximately a month ago. I also have some siblings, my step siblings, living in Denmark and the like. So it's a huge family. Okay. If I can mention all my siblings, I think we could be 9, 10, 11. I'm not sure. I forget myself. Bayağı büyük bir ailem var. Bu arada annem İngilizce öğretmeni, babam da emekli öğretmen. Hatta yakın zamanda Çin'de üniversite mühendislik bitirmiş bir erkek kardeşim var. Onun dışında Danimarka'da yaşayan üvey kardeşlerim var. Bütün kardeşlerimin sayısını soracak olursanız 10, 11, 12 derim. Şu an kaç tane var? Kardeş sayısını hatırlamıyor. Ama aile iyi dağılmış. Kore, Çin, Danimarka, Türkiye. Yes, your family is all around the world. Korea, China. You see,
My parents always think of the future, especially my mom and dad. Since we were young, they always said Zambia is a beautiful country, but I want you to go out and live your life. We want you to see you in many countries. So yeah, that's my family for you. Yes, annem babam her zaman öngörüşlü insanlar olmuştur. Tabii ki Zambiya çok güzel bir ülke ama git dünyayı gör, farklı yerlerde yaşa, bunu tecrübe et dediler ve şu an buradayım. Türkçe nasıl konuşuyorsun? Birkaç kelime bize Türkçe konusu öyle bitirelim. Sonra doğru gel. Yes, about your Turkish. Benim Türkçem fena değil. Ne de iyi ne de kötü. Merhaba, nasılsınız? Benim adım Lulu Tendiwepiri. 24 yaşındayım. Edges Üniversiteden mezunum. Kayseri Spor severim. Oo, Kayseri Spor'u seviyorsun. Futbol ilgin var. Maçlar hiç gitti mi Kayseri Spor maçları? Maalesef. Ama daha çok Trabzon'da ve Antalya'da zaman geçirdiğim için oraya gitmiştim. Ama Kayseri Spor çok gitmek isterim asıl. Bir hedefim var. Maçlara gitmek istiyorsun. Evet. Futbola ilgisi var. Çok. Türkçesi de fena değil aslında. Yeah, okay, yes, your Turkish is not that bad. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Çok sağ ol. Thank you so much. Evet. Muratçım sana da çok teşekkür Rica ederiz. ederim, ben yardımcı teşekkür olduğun ederim. için. Zambiyalı misafirimiz Lulu'yu haber odasında ağırladık. Gerçekten çok samimi düşüncelerini Türkiye ile ilgili, Kayseri ile ilgili söyledi. Değerli hocamıza da yeniden teşekkür ediyoruz. Lulu'ya yeniden teşekkür ediyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.